Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Artık yazı bitirdiğimiz bu günlerde baharlık harika bir bluzla karşınızdayım. Efil efil çok güzel, şahane bir bluz oldu. Ben elimdeki ipleri değerlendirmek adına bu renk çalıştım. Çünkü bu model için gerçekten en uygun ip buydu elimdeki iplerden. Efil efil dökümlü bir model olması gerekiyordu. Ve iki yumak kullandığım için de böyle kıt kanaat aslında yetiştirdim. Siz bir tık daha uzun yapıp kollarını bir tık daha uzun yapabilirsiniz. Yani bedeni ve kolları bir tık daha uzun yapabilirsiniz. Çok güzel, çok şeker bir bluz. Gördüğünüz gibi duruşu gerçekten çok güzel. Dilediğiniz gibi kombinleyerek giyebilirsiniz. Efil efil şahane bir bluz oldu. Yapımı çok basit, çok kolay, hiçbir zorluğu yok. Zaten videoda bütün detaylarını paylaştım. Sizler de videomu izleyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben uzun kollu olarak mavi renkte çalıştım. Bir de beyaz renkte kısa kollu versiyonunu çalıştım. İkisi de bence ayrı ayrı güzel oldu. Şimdi de diğerini giyip hemen geliyorum. Evet, bu da gördüğünüz üzere beyaz olanı. Bunu da yine bu şekilde çalıştım. Krok ve baharlık olarak bir tık kısa kol çalıştım. Diğerinden farklı olsun istedim. İkisinde de, iki bluzda da ortak özellik 200 gram ip kullanmış olmam. 200 gram iplerle bunları elde ettim. Siz bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şu degaje kısmını da böyle daha kısa da kullanabilirsiniz. Böyle daha açık da kullanabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış. Zaten şöyle bakın. Bağcıklı yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu esnekliği bu şekilde. Şöyle bakın, dilediğiniz gibi ayarlayıp kullanabilirsiniz. Omuz genişliğinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şuna da minik püsküller yapıyoruz. Çok güzel, çok cici bir bluz oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman keyifli seyirler. Kullandığım iple başlamak istiyorum. Daha önce aldığım, yıllar önce aldığım pamuklu çok güzel bir ip. Nako Estiva. Sanırım sonradan Nako bunun içeriğini değiştirdi. Şu anki Estiva ile aynı değil. İçerik olarak daha kalın bir Estiva çıkardılar. Şimdi 3 milim tığ ve 375 metre 100 gramlık bir ip kullanarak bluzumu yapacağım. Toplamda 2 yumak kullanarak bluzumu yaptım. İpimi sabitliyorum. Ardından da 6 tane zincir çekiyorum. İlk başladığım zincire batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Sonra halkanın içerisine toplam 16 tane sık iğne yapıyorum. ...16 tane sık iğneyi yaptıktan sonra ilk başladığım sık iğneye batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. İlk ikisini bir alıyorum. Sonraki ikisini bir alıyorum ve kalan ikisini bir alıyorum. Yani ne yapıyorum? Üçlü trabzan yapıyorum. 3 seferde çıkarak. Arada bir zincir ve yine üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, yine üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 16 tane trabzanımız olacak. Çünkü her sık iğnenin üzerine trabzan yapacağız. Aralarda bir zincir yapmayı unutmayalım.
Evet, 16 tane trabzanımı yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum ve ilk başladığım trabzanın üzerinde bir zincirlik kısım kaldıktan sonra diğerine batıyorum. Evet, arada bir zincir bırakmak için bir tanesini atladım. Bakın, bir sonrakine girdim. Kaydırıyorum ve tamamlıyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 adet sık iğne yapıyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine 2 kez doluyorum. Bir sonraki boşluğa girerek 1, 2 seferde çıktım. 2 tane ilmek tığımda bıraktım. Yine 2 kez doladım. Aynı boşluğa girdim. 1, 2 kez çıktım. Kalan üçünü de tek seferde topladım. Yani buraya ne yaptık? Fıstık yaptık. Arada 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine 2 kez doluyorum. Aynı noktaya yine fıstık yapacağız. Evet. Bekletiyorum. 2 kez doladım. Yine aynı noktaya giriyorum. Şimdi üçünü tek seferde topluyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum ve bir tane file yapıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine file yapıyorum. Aralarda 2 tane file olacak ve köşemiz olacak. Birinci köşemizi yaptık. Şimdi 2 tane file yaptık. Diğer köşeye geçiyoruz. Köşelerde yine 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. 2 kez doluyoruz. Bir sonraki boşluğa fıstığımızı yapıyoruz. İkili fıstık yapıyoruz. Birinci fıstığımı yaptım. İkinci fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde topluyorum. Araya 4 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Yine yanına ikili fıstık yapıyorum. Fıstıkların arasında 4 zincir var. Unutmuyoruz. Hepsini topladıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Ve bakın, bir sonraki boşluğa giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. İkinci köşemizi de yaptık. Şimdi arada yine 2 tane file yapıyoruz. 5 zincir çekip. Evet, birinci filemi yapıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Şimdi ikinci filemi yapıyorum. Evet, arada 2 tane file yaptıysak şimdi sırada yine köşe var. 4 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Buraya yine ikili fıstık yapıyoruz. Model boyunca hep başına 2 kez dolayarak yapıyoruz. Daha esnek, efil efil bir duruşumuz olsun diye. Aynı noktaya tekrar fıstığımı yapıyorum. Dört zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa girip sabitliyorum. Üçüncü köşemi de yaptım. Arada yine 5 zincirden oluşan 2 adet file yapıyoruz. Birinci filem, yine 5 zincir. İkinci filem. Evet, son köşeye geldik şimdi. Yine 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bir sonraki boşluğa fıstıklarımı yapıyorum. İp katlarına ayrıldığı için örmek biraz zor oluyor ama pamuklu iplerin özelliği budur, aklınızda bulunsun. Bir ip katlarına ayrılmıyorsa o polyesterdir. Pamuklu ipler genelde katlarına ayrılır. 4 zincir çektim. İkinci fıstığımı yapıyorum. Aralara da yine 5 zincirden oluşan file yaparak sıramızı kapatacağız.
Evet. 4 zincir çekip sabitliyorum. Bakın köşelerimizi yaptık. 4 tane köşe. 5 zincir. Bir sonraki boşluğa sabitliyorum. Şimdi bakın birleştirmeyi göstereceğim. Yine 5 zincir çekiyorum. İlk sıramıza başlarken yapmış olduğumuz sık iğnelerden ikincisine batıyorum. Ve burada sık iğne değil, ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Bir kez sabitliyorum ve artık motifimi bitiriyorum. Motiflerimiz bu şekilde. Evet, birinci motifimiz hazır. Şimdi diğer motifleri de yaparken birleştireceğiz. Bu şekilde tamamen bitirmeyeceğiz. Belli bir kısma kadar öreceğiz. Daha sonra yan yana birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi ikinci motifime başlıyorum. Aynı şekilde belli bir aşamaya kadar öreceğim. Daha sonra hangi kısımdan birleştirdim onu da sizlere göstereceğim. Evet, şimdi bu noktaya kadar diğer motifimizle aynı. Bu noktadan sonra artık birleştirmeye geçiyoruz. Diğer motifi alıyoruz. Herhangi bir köşenin bakın tam o 4 zincirlik kısmın ortasına batıyoruz. Ardından 2 zincir çektiğimiz bu kısmı çekiyoruz. Ve yine 2 zincir çekiyoruz. Yani normalde 4 zincirdi ya, karşılıklı birleştirirken 2 zincir şeklinde birleştiriyoruz. Şimdi ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Bakın ilk fıstığı yaptıktan sonra ilk birleştirmeyi yaptık. Şimdi ikinci fıstığı yaptıktan sonra da zincir çekmeden direkt karşıdaki ikili fıstığın tepesine batıp kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi birleştirmemizi yaptık. 4 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Yani modelimiz aynı ilerliyor. Sadece birleştirme kısımları var. Şimdi bakın 5 zincirlik fileyi yapacağız. Burada 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde birleştirme yapıyoruz. Normalde 5 zincirdi ama birleştirme yaparken 2 zincir şeklinde. Kaydırdıktan sonra yine 2 zincir çekiyorum. Karşı noktaya geliyorum. Sabitliyorum. Bakın ilk filemizi birleştirdik. Şimdi ikincisine geliyoruz. Yine 2 zincir çekiyorum. Karşı noktaya geliyorum. Tam orta noktasına batıyorum. İlmeği kaydırıyorum. 2 zincir Evet, 13 çekiyorum tane motifimi ve bu şekilde sabitliyorum. ördüm ve birleştirdim. Gördüğünüz gibi elimi çok gevşek tuttum. Evet, bakın, Bu orta modelin noktayı en önemli birleştirdik. özelliği Şimdi köşeyle dökümlü devam durması. edeceğiz. Bu noktada şimdi bir 14. farklılık var. motifimi Normalde burada yaparken 4 aynı zincirle zamanda başlıyorduk da ama birleştirme şöyle bir yaparken halka 2 zincir oluşturacağız, çekiyoruz. birleştireceğiz. Buradaki O yüzden 4 zincirlik 14. kısmın motifi tepe birleştirmeyi göstereceğim noktasına sizlere. batıyoruz. İlmeğimizi kaydırıyoruz. Evet. 2 kez doluyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Yine buraya fıstık grubumuzu yapıyoruz. İlk grubumuzu.
2 zincir çekiyoruz. Buradaki fıstık grubunun tam ortasındaki 4 zincirlik kısmın ortasına batıyoruz. İlmeği kaydırarak birleştiriyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer aynı noktaya ikinci fıstık grubumuzu yapıyoruz. İkinci fıstık grubunu yaptıktan sonra birleştirmemiz bitiyor. Bu sefer modeli normal devam ettiriyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Bakın birleştirmemiz bu şekilde bitti. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa girip sabitliyoruz. Kalanı normal aynı şekilde örüyoruz. 5 zincir. Bir sonraki boşluğa sabitle. Ardından yine 5 zincir. Bir sonraki boşluktaki ikinci sık iğnenin üzerine batıyoruz ve kaydırıyoruz, sabitliyoruz. Birleştirmemiz bu şekilde hazır. Evet, gördüğünüz gibi birleştirme bu kadar kolay, basit. Umarım anlaşılmıştır. Videoyu zaten dikkatli izlerseniz net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Şimdi bu şekilde yan yana aynı mantıkla toplam 14 tane motif yapacağız. On dördüncü motifin ortasını aynı diğerleriyle aynı şekilde yapıyoruz. Daha sonra bakın en son sırada birleştirme yapacağız. Hem sağdan hem soldan birleştirme yapacağımız için 4 köşeyi de birleştireceğiz. 4 tane zincirimi çekiyorum. Doluyorum 2 kez. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1, 2 seferde alıyorum. 2 ilmeğimi bekletiyorum. 2 sefer doladım. Aynı noktaya girdim. Bakın 5 tane ilmek var. İlk ikisini birlikte aldım. Sonraki ikisini birlikte aldım. Kalan üçünü de birlikte aldım ve bir tane fıstık yaptım. Şimdi arada 2 tane zincirimi çekiyorum ve birleştirmeye başlıyorum. Şöyle örgümün ön yüzünü aldım. Şuradaki bakın fıstıkların arasındaki 4 zincirlik noktanın tam orta noktasına giriyorum. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Ardından da 2 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Yine aynı noktaya giriyorum. 1, beklettim. Doladım. 1, 2. Şimdi bakın bu 3 ilmeği aynı anda aldım. Ardından şöyle bakın tam karşısına denk gelecek kısma giriyorum. İlmeği içinden geçirdim. Şimdi 4 zincirle aşağı iniyorum. Bir sonraki boşluğa girdim ve sık iğnemi yaptım. Ardından 2 tane zincir çektim. Tamam kızım, giydireceğim. 2 zincir çektim ve bir sonraki boşluğa sık iğneyle sabitledim. Devam ediyorum yine bakın. Şuradaki 5 zincirli kısım olduğu için 2 tane zincirimi çektim. 5 zincirli kısmın tam ortasına girdim. Ardından da 2 tane zincir çekip bir sonraki boşluğa sabitledim. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şuradaki 4 zincirlik kısmın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi tekrar köşe yapacağız. 2 kez doladım. Dikkat et Ela. Bir sonraki boşluğa girdim. 1, 2 beklettim. Tekrar doladım 2 kez. Aynı boşluğa girdim. 1, 2. Daha sonra kalan 3 ilmeği de topladım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki yine 4 zincirlik kısmın tam ortasına batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Bir köşemizin birleştirmesini yaptık. 2 zincir çektim. 2 kez doladım. Yine aynı noktaya girdim. Yine buraya
ikinci fıstığı yapıyorum. Hepsini topluyorum. 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu tarafı birleştirdik. Şimdi diğer köşeye kadar aralardaki şu 5 zincirlikleri 4, 5 normal öreceğim. Bunlar kenarda kalacağı için 4, 5. Evet bakın bu kısımları normal ördüm. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İlk ikisini bir alıyorum. Sonraki ikisini bir alıyorum. 2 tanesini bekletiyorum. Doluyorum 2 kez. Aynı noktaya girdim. 2, 2 kalan 3'ünü topladım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın daire şeklinde oluşturacağımız için şöyle örgünün ön yüzünden bu köşesiyle birleştireceğiz. Geliyorum şuradaki 4 zincirlik kısımdan tam orta noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından 2 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Bir, ikincisini yapıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi bakın, 2 zincir çekmiyorduk pardon. Daha sonra geliyorum bu noktadan tam karşısına denk gelen kısımdan kaydırıyorum. 4 zincir çekiyorum. 3, 4. Bir sonraki boşluğa giriyorum ve sabitliyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Bakın buradaki şu 5 zincirli kısımları birleştireceğim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Boşluğa giriyorum ve sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bakın bu noktaya geliyorum. Tam ortasına batıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. 2 zincir çekiyorum ve karşı noktaya sabitliyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şuradaki 4 zincirli kısım vardı ya. Bu noktanın şöyle tepesine geliyorum. Kaydırıyorum. Daha sonra 2 kez doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 1, 2, hepsini topladım. 2 zincir çekiyorum. Şuradaki 4 zincirlik kısma giriyorum. İlmeğime girememişim. 4 zincirlik kısma giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakın bu tarafını da birleştirdik. 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki noktaya sabitliyorum. Daha sonra 5 zincir çekiyorum. 4, 5. Boşluğa giriyorum ve sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve şuradaki bakın ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde bakın ne yaptık? Halkamızı gördüğünüz gibi birleştirmiş olduk. Toplam 14 tane motifimizi yaptık, birleştirdik. Bunu şöyle omuz kısımlarıma denediğimde bir tık bol oluyor, bir tık bol olması gerekiyor. Çok üste yapışan bir şey hoş olmaz. Bir de aralardan böyle ip geçirip büzgülü şekilde yapacağımız için bir tık bol olması iyi yani. Bunu santim olarak da paylaşayım. Bakın kasmadan, germeden. Ne oldu kızım? Ceza mı vereceksin ona? Evet bakın şöyle 45 santim yani 90 santim uzunluğunda, tek yönünü sayarsak da 45 santim. Şimdi bulunduğum noktadan bakın birleştirmemi yaptım. Bulunduğum noktaya hemen bir ayraç takıyorum. Bulunduğum noktaya ayracımı taktım. Şimdi beden kısmını örmeye başlıyorum. Direkt bakın son birleştirme yaptığım yerden 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın kenardaki boşluklara batacağız. İlk boşluğa girdim. Sık iğne yaptım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın hiçbir boşluğu atlamıyoruz. Bir sonraki boşluğa girdim. Sık iğne yaptım. Buralara böyle fileler yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Bakın bir sonraki boşluğa girdim. Sabitledim. Yine 3 zincir. Bakın bir sonraki boşluğa girdim. Sabitledim. Oluyor kızım. 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa girdim. Sabitledim. Bakın bu şekilde 3'er zincir çekerek ne yapıyoruz?
sık iğne ile sabitliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki boşlukların hiçbirini atlamamamız gerekiyor. Hepsine bu şekilde zincir çekerek sık iğne ile birleştirme yapacağız. Bakın hiçbirini atlamıyorum gördüğünüz gibi. Kenarların hepsine bu şekilde zincir çekip sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi bütün çevresini bu şekilde döneceğiz. Bu ayraç taktığım noktaya kadar, daha sonra devam edeceğiz. Şimdi ben bu kısmı dönüp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar bütün çevresine geçtim. Bir tarafı tabii ki, diğer tarafa da henüz geçmedik. Şimdi buradan son 3 zincirimi çektim. Bakın en sonki fileye girdim ve sabitledim. Şimdi ayracımı çıkarabilirim artık. Geldi diyorsun kızım, bir şey çıkmıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tamam. Evet, en son bulunduğum noktadan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekerek yukarı çıktım. Bakın 2 kez doluyorum. Bunu bir trabzan sayacağım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yine 2 kez doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. Yine 3 seferde çıkarak bir tane daha trabzan yapıyorum. Ne yapmış olduk? Buraya bir tane V trabzan yaptık. Arada bir zincir, 2 kez doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 3 seferde çıkarak bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. Buraya bir tane V trabzan yapıyorum. V trabzanın arasında da yine bir tane zincir var. Evet, bakın bu sırada yapacağımız işlem bu. Bir zincir, 2 kez dola, bir sonraki boşluğa gir. 1, 2, 3 seferde çıkarak bir tane trabzan yap. Arada bir zincir, 2 kez dola, bir sonraki boşluğa 1, 2, 3 seferde çıkarak bir tane trabzan yap. Arada bir zincir, 2 kez dola, aynı noktaya gir. Yine buraya 3 seferde çıkarak bir tane daha trabzan yap. Yani ne yapıyoruz? Bir tane trabzan yapıyoruz. Bir tane V trabzan, bir tane trabzan, bir V trabzan, bir normal trabzan, bir V trabzan şeklinde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Trabzanlarımızın hepsi üçlü trabzan. Daha dökümlü, daha naif durması açısından üçlü trabzan yapmamız gerekiyor. Ben ikili trabzan olarak da denedim. Pardon. O kadar hoşuma gitmedi duruşu. Tekrar üçlü trabzana döndüm. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın şurada bir tane boşluk var. En son V yaptım. Buraya da trabzan yaparsam bir sonraki de trabzan olacak. Aynı noktaya denk gelecek. O yüzden bu boşluğu atlıyorum. Şimdi bakın bir tane zincirimi çektim. İlk başladığım trabzanın şöyle bir tane zincir bırakarak tepesine batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bu sırada da şu V'lerin içine yine V'leri yapacağız. 3 seferde çıkarak. Arada bir zincir. Bir zincirimi çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine geliyorum. Bakın tam trabzanın tepesine battım. Yine 3 seferde çıkarak trabzan yapıyorum. Trabzanların tepesine trabzan yapacağız. V'lerin ortasına V yapacağız. Arada bir zincir. Doluyorum 2 kez. V'nin ortasına giriyorum. Yine buraya bir tane V yapıyorum. Arada bir zincir. Bakın bu şekilde. Bir tane zincirimi çektim. 2 kez doladım. Bir sonraki trabzanın tam tepe noktasına batıyorum. Ve 3 seferde çıkıyorum. Bu sırada da yani bir alt sıradaki işlemin aynısını yapacağız. Tek fark V'lerin ortasına V'ler gelecek. Trabzanların tam üzerine de trabzan gelecek. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, ben sıramı tamamladım. Üzerine bir sıra daha aynı işlemi yaparak ördüm. Bakın toplamda 3 sıra aynı şekilde örmüş olduk. Bir trabzan, arada bir zincir, bir V trabzan, V'nin arasında da bir zincir. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Yine sıramı kapatırken aynı şekilde bakın bir tane boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum.
Yine 5 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. İp o kadar güzel ki elimden kayıp gidiyor. Önümde bakın duran ilk V'ye giriyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Doluyorum aynı noktaya tekrar. Üçlü trabzan yapıyorum. Alt sırada V'lerimiz tek trabzanlardan oluşurken burada 2 trabzan, arada bir zincir, yine 2 trabzan şeklinde oluşturacağız. Yani ne yapmış olacağız aslında? Bu sırada artırma yapıyoruz. Modelimizde genişleme olması için. Bu sırada şöyle trabzanlarımızı çift yapıyoruz. Arada bir zincir. Bir sonraki normal trabzanımı yine her zamanki gibi tek olarak örüyorum. Bakın. Arada bir zincir, 2 kez doladım. Bir sonraki V'ye giriyorum. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. İlk trabzanımı yaptım. İkincisini yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 2 zincir de çekebilirsiniz ama 2 zincir biraz böyle çok ayrık duruyor arası. Ben onu sevmiyorum. O yüzden bir zincir çektim. Yine bakın 2 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, 2 kez doluyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine giriyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum yine aynı şekilde. Şimdi bu sırada da yapacağımız işlem bu. Bu işlemi 3 sıra devam ettireceğiz. 3 sıradan sonra kol kesmesine geçeceğiz. Yani kesmeleri ayıracağız, daha doğrusu bedenle kol ayrımlarını yapacağız. Daha sonra görüşeceğiz. Şimdi 3 sıra ben düz bir şekilde öreyim. Daha sonra ayrımlarla karşınızda olacağım. Evet, şimdi ben bakın şu tekli V trabzandan sonra 1 2 3 sıra ikili V trabzan ördüm. Şimdi kol ayrımını yapacağım. Beden ve kol ayrımını. Onu şöyle göstereyim. Tam omzun düşük kısmına tutuyorsunuz şu bölgeyi. Daha sonra kollarınızı belirliyorsunuz, kol kısmının genişliğini. Böyle kolunuzu çok kasmayacak. Bedene de çok girmeyecek. Yani tam bu kolumuzla bedenimiz arasındaki o koltuk altı mesafemiz var, yani koltuğumuzun altına bir şey sıkıştırırız. Bu mesafeye denk gelecek. Buraları belirleyeceğiz. Şimdi ben belirledim. Small bedene göre olduğu için zaten bu ideal. Şimdi bakın 3 bölüme ayırıyoruz. 1, 2, 3. Birinci bölümümüz kol için. Bakın şu V'lerden sayarak söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam bakın bu kısımda 9 tane V var. Şimdi kolların eşit olması açısından burayı belirledikten sonra şöyle örgümüzü düz tutuyoruz. Bu kısımda da kol için 9 tane, bakın şu motiften 9 tane var. Daha sonra aralara geliyoruz. Aralarda da birinde bir kısımda 12 tane motif vardı. Bir kısımda 11 tane motif vardı. Bunu da şöyle düşündüm. Göğüs kısmı daha hani geniş olması gerektiği için 12 tane olan motifi öne kullanacağım. 11 tane olan motifi arkaya kullanacağım. Öne arkayı karıştırmamak adına da şöyle bir ilmek belirleyici taktım. Şimdi 12 tane motif ön için, 9 tane motif bir kol için, 9 tane motif bir kol için, arka içinde 11 tane motifimiz var. Şimdi bakın tam bulunduğum noktadan ben belirleyici taktım. Önce bedeni öreceğim. Bedenden sonra kolları öreceğim. Bedenin genişliğini, uzunluğunu ayarlayacağım. Ona göre de kollara devam edeceğim. Şimdi ipim de ilmeklerine ayrılmış, hep katlarına ayrılmış. Evet, bakın bulunduğum noktadayım. Bedeni birleştirip öreceğiz. Şimdi bakın burada trabzan var. Burada da trabzan var. Trabzanlardan sadece bir tanesini alacağız. Birini kola bırakacağız. Bunu alacağım. Diğerini bakın şunu kola bırakacağım. O yüzden de şurada hemen şu kısımdan bakın arkaya geçerek şöyle bir kaydırıp sabitleme yapacağım. Bir saniye, şuradaki bir zincirimizi hemen sökelim. Üste çıkmamış olalım. Bakın en son birleştirdikten sonra şöyle 9 tane motifi ayırıyorum. Tam karşısına gelen bakın trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da şöyle 1 görüyorsunuz. 2 3 4 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum.
Şimdi bakın şurayı kol için ayırdık. Devam ediyorum. Doluyorum. Bakın 2 kere doladım. Bu kısımdan bir sıra daha şu alttaki modeli uygulayacağım. 2, arada bir zincir. Hemen 2 tane daha trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzanımı. Bebeğim uyuduğu için sessiz konuşuyorum. Arada bir zincir ve modelimi devam ettiriyorum. Şimdi ortaları normal örelim. Köşe birleştirmeyi de göstereceğim sizlere. Köşe birleştirmeyi ve sıra tamamlamayı göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Şimdi şu ortayı normal öreyim. Şu köşede görüşelim. Evet, orta kısmı bakın düz bir şekilde ördüm. Şimdi geldik diğer ayraca, koltuk altının olduğu kısma. Bu kısımda bakın başına doladım 2 kez. Şurada bir tane trabzanım var. Bir de bakın diğer tarafta, yani şu koltuk altı için kol için ayırdığım kısımda doladıktan sonra bakın şöyle ikisine birden batacağım. Buradaki trabzanlara batıyorum tepesine, karşıdaki trabzana geliyorum. Buradakini de tepesine batıyorum. Burada bir birleştirme yaparak bakın yukarı çıkacağım. 1 2 3. Bakın şu ayracı çıkarabilirim artık, koltuk altını belirledik nasılsa. Bakın burası tam koltuk altına gelen kısım olacak. Kol ayrımını yapmış olduk. Şimdi bakın trabzanımı yaptıktan sonra doluyorum direkt. Bu sefer de diğer kısma geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle devam edeceğiz. Sonradan bu kısımları direkt birleştirip devam edeceğiz dediğim zaman anlayamayanlar oluyor. Videoya yazıyorlar nereye batacağız, şuraya mı buraya mı. Tabi üzerinden aylar geçmiş oluyor. Ben de hatırlamıyorum nereye battığımı. Bakın bu şekilde. Şimdi şu noktaya kadar düz bir şekilde örelim. Bir de şuradan birleştirip bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. Zaten sonrası tekrar niteliğinde. Evet, diğer kısma geldim bakın. Bir tarafı örmüştük zaten. Oradan ayracı çıkarmıştık. Şimdi bu noktadan ayracımı çıkarıyorum. İlk başladığımız yerdi bu. Bakın en son şu motifi yaptıktan sonra V trabzanlı motifi. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. Direkt bakın şuradaki 5 zincirlik zincirin bir tane boşluk bırakıp tepesine batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Yine 5 zincirle yukarı çıkıyorum. Sonra şimdi artık bedeni öreceğiz. Bakın, artık bedeni örerek aşağı doğru geleceğiz. Belli uzunlukta ördükten sonra kollara geçeceğiz. Şimdi devam ediyoruz. 2 kere doluyorum. Bakın alt sırada ne yapmıştık? V'nin içine 2 tane trabzan yapmıştık sağına ve soluna. Şimdi 3'e çıkaracağız. Çünkü modelimizin genişlemesi lazım. Artık göğüs kısmına geldik. 1 2 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinci trabzanım. Üçüncü trabzan. Bakın bu şekilde. Arada bir zincir. Şu trabzanın üzerine yine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine V'nin ortasına giriyorum. Bir zincirli kısma. Önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. Arada bir tane zincirimi çekiyorum. Yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 ve 3. Evet. Şimdi bu şekilde 4 sıra aynı işlemi tekrarlayalım. Yani şu motifimizi yapacağız 4 sıra. Şurada nasıl 4 sıra ikili yapmıştık. Burada da 4 sıra üçlü yapacağız. Döne döne beden kısmında 4 sıra üçlü yapıp dönelim. Evet, şimdi bakın üçlü trabzan şeklinde 1 2 3 4 sıra ördüm. Sıramı kapattım. Bir üst sıraya geçiyorum. Yine artırmayla devam ediyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bu sefer 4 trabzan yapıp arada bir zincir yapacağız. Birinci trabzanım, doladım. Bir saniye kızım. İkinci trabzanım, doladım. Üçüncü trabzanım. Efendim. Ve dördüncü trabzan. 4 tane trabzan yaptım.
Tamam. Arada bir zincir. Şimdi yine 4 trabzan. Açacağım, bir dakika kızım, bir bekle. Evet, 4 tane trabzanı yaptıktan sonra arada bir zincir, yine şu bir tane trabzanın üzerine bir trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bu şekilde de şöyle ben birkaç sıra öreceğim, daha sonra ne kadar ördüğümü sizinle paylaşacağım döne döne. Şimdi 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan, arada bir trabzan ve yine aynı şekilde devam edip gelelim. Evet, beden kısmını en son 1 2 şöyle bakın 1 2 3 sıra dörtlü şekilde ördüm. 4 arada bir zincir, 4 şeklinde. En sonda şöyle beşli şekilde ördüm. Beşli arada bir zincir, beşli şeklinde. Şimdi burada bırakacağım bedeni. Kollarla devam edeceğim. İpim yeterse bedeni 2 sıra falan daha örmek istiyorum. Çünkü çok crop oldu. O kadar crop istemiyorum. O yüzden de ipimi yetirecek kadar kollara bir geçeceğim. Artan iple buradan devam edeceğim. Şimdi kolların ben bir tanesini hazırladım. Şöyle bakın. Bu şekilde. Diğerini birlikte hazırlayacağız. Bakın. En son bu şekilde bırakmıştık. Kol ayrımı yapmıştık. Şimdi hemen ipimi alıyorum. Evet, ipimi sabitledim. Şöyle kolu alıyorum. Kol için ayırdığımız kısım var. Zincirle yukarı çıktıktan sonra bakın en son 1 2 3 sıra ikili yapmışız. Bir sıra daha ikili yapacağız. Aynı şekilde 2 trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir. Yine 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir. Şuradaki trabzanın tepesine de yine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, bakın. Şimdi bu sırayı bir tamamlayalım. Şu birleştirmeyi de göstereceğim. Sonrası zaten düz bir şekilde devam ediyor. Sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, bakın sıra sonuna geldim. Şurası başladığım nokta. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki yine 5 zincirlik kısmın tepesine batarak birleştirmemi yapıyorum. Bundan sonra bu şekilde döne döne öreceğiz. Şimdi şu ördüğüm örnek üzerinden göstereceğim. Buradan ekran görüntüsü alarak takip ederek örebilirsiniz. En son bakın 1 2 3 4 sıra ikili şekilde ördük. Bakın 2 trabzan, arada bir zincir, 2 trabzan. Şimdi bundan sonra 1 2 3 sıra üçlü trabzan, arada 2 zincir, 3 trabzan şeklinde öreceğiz. Yani bakın 3 sırayı, bundan sonraki 3 sırayı söylüyorum. 3 trabzan, arada 2 zincir, 3 trabzan. 1 2 3 sıra böyle öreceğiz. Ardından da 15 sıra 4 trabzan, arada 2 zincir şeklinde öreceğiz. Bakın bu şekilde. En son olarak da sonuna bir sıra daha geçeceğim. Onu en son yaparız. Şimdi bu şekilde kolu tamamlayalım. Dediğim gibi ikilileri bitirdik. Üçlü olarak 1 2 3 sıra öreceğiz. Daha sonra da 15 sıra dörtlü, arada 2 zincir şeklinde. Kolda biraz daha esnek dursun diye bundan sonrasını, şu noktadan sonrasını aralarda 2 zincir koyarak ördüm. Bilginiz olsun. Çünkü tek zincir olunca bir tık daha dar oluyor. Kolun biraz efil efil olması lazım. Çok geniş de tabii çirkin durur da ben onu ayarladım. Bu şekilde 2 zincirle çok daha güzel oldu. Şimdi 3 sıra üçlü, 15 sıra dörtlü örelim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, kolu ben belli bir uzunlukta ördüm. Üzerime denedim. O benim için ideal oldu. Şimdi söyleyeceğim kaç sıra ördüğümü. Şurada bakın. Üçlüden sonra en son üçlü yapmıştık ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Toplam 17 sırada dörtlü ördüm. Şöyle baştan sayarsak da V'lerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 25, 26, 27. Evet, V'lerden itibaren sayarsak da 27 sıra kol için örmüş oldum. Şimdi hemen santim olarak ölçüsünü sizinle paylaşayım.
Tam bakın motifin alt kısmından tutuyorum. Şöyle bakın motifin altına kadar, motifin altından buradaki ucuna kadar, şuradaki küçük motifimize kadar 46 santim kol uzunluğumuz. Genişliği de şöyle söyleyeyim. Kolun genişliğini ve çok abartı yapmadım. Çok güzel bir inişi oldu. Evet, şöyle 18 santim tek taraflı sayarsak. Bedeni de hemen paylaşayım sizlere. Bedende de sonradan bir sıra daha beşli yaptım. Söylemiştim ya size ipimin durumuna göre yapacağım diye. Onu da şöyle yine V'lerden sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra örmüşüm. Bunu da şöyle santim olarak ölçüsünü sizlerle paylaşayım hemen. Bu da şöyle 26 santim oldu. 26 santim boyu. En genişliğine bakalım bedenin. Şöyle alt etek kısmından söyleyeceğim. Evet, en genişliği de 51 santim dökümlü olduğu için hiç yani kötü durmuyor, merak etmeyin, gayet geniş. Zaten modelin özelliği bu, dökümlü bir model olması. Yaka kısmına da bakın, en son şu motiflerin üstünden bir sıra daha 3 zincir bir bat şeklinde, yani şu altta uyguladığımız modelin aynısını uyguladım. Bir de son olarak üzerinden sık iğne geçtim. Şöyle her boşluğa 3 tane sık iğne batarak, her 3 zincirlik kısma 3 tane sık iğne batarak modelimizi bitirdim. Şimdi geliyoruz modelin büzgü kısmına. Şöyle uzun bir zincir çektim. Tam bedeni omuzdan itibaren kavrayacak, biraz da uzun kalacak şekilde. Bunu da santim olarak söyleyeyim hemen. Efendim canım. Evet, bu da şöyle ikiye katlanmış hali 58 santim. Yani 116 santim civarı, 120 santim civarında çekerseniz gayet başarılı olur. Efendim anneciğim. Evet, bu çektiğimiz zinciri şimdi hemen yerleştireceğim ben. Şöyle bakın, düz bir şekilde tutuyorum yakayı. Daha sonra arka kısımdan tam orta noktayı buluyorum. Bulduktan sonra bakın, İpimi alıyorum, zincirimi. Şöyle 3 zincirlik kısımlardan geçirerek bakın, bir dışa batıyorum, bir içe, bu şekilde ön yakadaki tam orta noktaya kadar bunu bu şekilde getiriyorum. Diğer tarafını da alıyorum, diğer ucunu. Bunu da aynı şekilde öndeki orta noktaya gelinceye kadar ilerletiyorum. İkisini orta noktada buluşturacağız. Önde buluşturacağız ama arkada değil. Evet, bakın orta noktaya kadar iki tarafı da getirdim. Şu şekilde zaten giydiğimizde büzgü yapacağız omzumuzun genişliğine göre. Evet, bu şekilde. Normalde uçlarına püskül yapmıştım, minik püsküller, ama benim ipimi tam kıt kanaat getirdiğim için, bu ipin de devamı olmadığı için, Nako Estiva'nın, eski Estiva'nın, o yüzden de bu benim için yeterli oldu. Siz ucuna minik püskül yapabilirsiniz. Püskül yapımı ile ilgili sorun yaşarsanız da daha önce yaptığım yazlık bluzun püskülleri olan bluzda detaylı olarak anlattım. Onu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi ben bluzumun iplerini vesaire temizleyeceğim ve karşınızda olacağım finaliyle. Evet, ipliklerini temizledikten sonra üzerinden de güzel bir ütü geçtim. Buharlı bir ütü ve gördüğünüz gibi hazır. Bluz gerçekten şahane oldu. Bu beyazını ben daha önce örmüştüm tatilde. Mavisini de sırf size göstermek için ördüm. İkisi de bence ayrı güzel oldu. İkisini de ipim ancak bu kadar yettiği için bu kadar örebildim. İpim yetse ikisini de bir tık daha uzun yapardım. Hem kol olarak hem de boy olarak. Ama artık ne yapalım? Elimizdeki ipleri değerlendirelim, israf olmasın diye böyle bir proje yaptım. Sizler dilediğiniz gibi uzatarak yapabilirsiniz. Videomda elimden geldiğince bütün detaylarını sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Hoşça kalın.